Nefisçi Her Şey kanalından herkese merhaba. Bugün sizlere sağlıklı sahur menüsünden bahsetmek istiyorum. Neler yiyelim, neler yemeyelim, neler bizi tok tutar, neler bize kilo aldırır, neler bizi susatır, neler bizi zayıflatır, neler bize daha zararlıdır, neler bize daha faydalıdır. Onlardan bahsetmek istiyorum sizlere. Hayırlı sahurlar, bereketli iftarlarınız olsun. Sevdiklerinizin yanınızda olduğu bereketli sofralarınız olsun. Yanınızda sevdikleriniz olsun. Tokların, açların halinden anladığı güzel bir Ramazan olsun. Ramazan ayı demek gösteriş demek değildir. Ramazan ayı demek böyle süslü, abartılı sofraların olduğu sofralar demek değildir. Eskiden soframıza yetecek kadarını koymayı unuttuk. Şimdi her çeşitten, her şeyden fazla fazla alıyoruz. Bencil olmaya başladık. Sadece kendimizi düşünür olduk. Fazla fazla yaptığımız yemekleri çöplere döker olduk. Çöpler ekmekten geçilmiyor. Çöpler yemekten geçilmiyor. İnanın o kadar çok israf var ki israf sadece yemekte değildir. İlaçta, yemekte, suda, kıyafette, ayakkabıda, her şeyde o kadar çok israfımız var ki Allah sonumuzu hayır etsin. Her şeyde yeterli kadar kullanmayı unuttuk. Her şeye yetecek kadar almayı unuttuk. Açgözlü insanlar olmaya başladık. İnsanlar gösteriş yapmaya başladılar. Gösterişten uzak olalım. Sokak hayvanlarını unutmayalım. Neden yağmur yağmıyor diye bir düşünelim. Neden kar yağmıyor? Neden insanlar sinirli? Neden konu komşunun hakkını gözetmiyoruz? Neden hemen birbirimize böyle karşı bağırıp çağırıyoruz? Saygı kalmadı. Eskiden öyle çeşit çeşit peynir, zeytin yoktu. Eskiden öyle bol bol yumurta, yağ bir şeyler, bal, pekmez yoktu. Sadece evimizde olanlardan vardı. Mutluyduk, huzurluyduk, sağlıklıydık ve yeteri kadarını sofraya koyuyorduk. O kadar da öyle abartılı sofralarımız olmazdı. Kalabalık ailelerin çocuklarıyız biz. Kalabalık ailelerde büyüdük. Kalabalık amcalar, halalar, dayıların, teyzelerin içerisinde büyüdüğümüz sofralarımız olurdu. Hamur mayalarda annemiz, hamur mayalarda anneannemiz, babaannemiz. Onlardan bazlamalar yapılırdı, pişiler yapılırdı, ekmek kızartması yapılırdı. Yanında çay, ayran, yoğurt, süt ne varsa Allah ne verdiyse domates, salatalık mevsimine göre onlar olurdu. Onun dışında öyle fazla abartılı sofralarımız olmazdı. Şimdi her şeyimiz var, çocuklarımız mutsuz. Şimdi her şeyimiz var, çocuklarımız açgözlü. Şimdi her şeyimiz var, konuyu komşuyu unutur olduk. Sadece kendimizi düşünür olduk. Hacivatlarımız, kara gözlerimiz vardı. Güzel gölge oyunları vardı. Kukla oynatırlardı. Ramazanlarda şenlikler kurulurdu. O şenlikleri falan çocukluğumda çok iyi hatırlıyorum. Neyse gelelim Ramazan'da neler tüketelim. Ramazan'da neler yapalım. Sadakalarımızı, fitrelerimizi, zekatlarımızı vermeyi unutmayalım. Komşumuzu ziyaret edelim. Ramazan ayı demek sadece açlık demek değil, akşama kadar yapılan açlık demek değil, uykusuzluk demek değil. Ramazan ayı demek komşularımızı gözetmek demek, çocuklarımıza orucu, teravihi, namazı, Kur'an'ı, duaları öğretmek demek. Mesela çocuklarınızla birlikte dua kutuları yapabilirsiniz. Dua kavanozları yapabilirsiniz. Onların içerisine dualarınızı atabilirsiniz. Hep birlikte sahurda ya da akşam yemeğinden sonra dualar edebilirsiniz. Sohbetler edebilirsiniz. Güzel ahlaktan, güzel huydan bahsedebilirsiniz. Çocuklarınızı sevin, çocuklarınızla sohbet edin ki sevgiyi dışarıda aramasınlar. Maneviyat çok önemli. Aile çok önemli. Biliyorsunuz hayat pahalılığı oldukça fazla. Herkes her şeyi alamıyorlar. Lütfen fakirleri görelim. Fakirlere, açlara yardım edelim. Sokak canlarına en ufak bir şey koyabilirsiniz. Su koyabilirsiniz. Çorbanın içine ekmek doğrayabilirsiniz. O kadar açlar ki inanın hepsi verdiğiniz her şeye muhtaçlar. Marketlerden çıkarken o sokak canları size bakıyorlar. Kediler olsun, hayvanlar olsun, köpekler olsun bakıyorlar. Onları görmezden gelmeyelim lütfen. Hayvan sevgisini çocuklarımıza aşılayalım. Güzel ahlaklı, vicdanlı çocuklar yetiştirelim. Onlara merhameti öğretelim. Ramazan ayı demek paylaşmak demektir. Akşam yaptığınız bir çorbayı, yaptığınız bir tatlıyı komşunuzla paylaşmak en güzel maneviyattır bence.
Sahurda fazla tuzlu gıdalardan, tuzlu zeytinlerden, tuzlu peynirlerden, hamur işlerinden, yağlı gıdalardan uzak durmaya özen gösterelim. Zeytinlerimizi suyun içerisinde bekletebilirsiniz. Bolca yıkadıktan sonra ben küçük kavanozların içerisine bir haftalık zeytini koyuyorum. Tuzu tamamen çıkana kadar bekliyorum. Çünkü biliyorsunuz fazla tuz tansiyonunuzun yükselmesine neden olacaktır. Tuzlu turşulardan, tuzlu içeceklerden uzak durmanız gerekmektedir. Allah ne verdiyse benim bir ay boyunca eğer ömrümüz yeterse Ramazan'ın sonuna kadar bayrama ulaşırsak yediğim benim bir adet yumurta, eğer varsa salatalık. Salatalık bu aralar çok pahalı ama ben şöyle 3-4 tane alıyorum. Onların da kabuklarını soyuyorum güzelce. Salatalık su deposu olduğu için susuzluğa iyi geliyor. Domates dilerseniz mevsimi değil ama almak isterseniz ben yine yumurtayla domatesi sevmiyorum. Asla tüketmiyorum. Şöyle bir iki tane hurma, kuru kayısı, bunları suların içerisinde ben bekletiyorum. Hem yumuşuyor hem bağırsak dostu hem de kan şekerini düzenleyen ürünlerden bazıları. Akşama kadar şeker yemeyeceğiniz için kan şekeriniz düşebilir. O yüzden şöyle bir çatal ya da bir çay kaşığı kadar baldan tüketmenizde bir zarar olmayacaktır. Tabii ki şeker hastaları yine kendi doktorlarının tavsiyesine dikkat etmelidir. Bunların hiçbirisi doktor tavsiyesi değildir. Bilgilendirme amaçlıdır. Yine fazla ballı, fazla reçelli, fazla şekerli ürünler sizi acıktıracaktır. O yüzden az şekerli yazdan yaptığınız marmelatlardan şöyle bir iki çatal almanızda bir sakınca yok diye düşünüyorum. Peynirler, eğer tuzlu peynir tüketiyorsanız mutlaka suyun içerisinde bekletmelisiniz. Süzme peynir olabilir. Labne peyniri olabilir. Yine tuzsuz peynirlerde size akşama kadar günlük kalsiyum ihtiyacınızı karşılamış olacaktır. Ekmek, beyaz ekmek, sıcak pide kan şekerinizin yükselmesine neden olacaktır. O yüzden fazla abartıya kaçmadan beyaz unlu gıdalardan, hamur işlerinden uzak durmalısınız. Tam buğday ekmeği, çavdar ekmeği, kepekli ekmek ama tabii ki bunların da gerçeklerini alarak tüketmelisiniz. Benim bir dilim ekmek hakkım var sahurda. Bol zeytinyağı tüketiyorum. Zeytinyağı çünkü bağırsak dostu, aynı zamanda sağlıklı, bağışıklığı kuvvetlendirir. O yüzden mutlaka kahvaltılıklarımın üzerine zeytinyağı ilavesi yapıyorum. Varsa şöyle bir iki dilim avokado kullanıyorum. Bol yeşillik, maydanoz, nane, kıvırcık, marul, bunları da yine aynı şekilde tüketebilirsiniz. Hem sizi dinç tutacaktır. Su deposu olduğu için su ihtiyacınızı karşılayacaktır. Sahurda yine demli çaylardan uzak durmalısınız. Açık çay kullanabilirsiniz. Onu da fazla içtiğiniz zaman sizi fazla idrara çıkartacaktır. Fazla idrara çıktığınız için de gün boyu yorgun düşeceksiniz. Çalışıyorsanız, işteyseniz ya da evdeyseniz çok idrara çıktığınızda yine sizi uykunuzdan edecektir. Onun yerine papatya çayları olabilir, rezene, melisa çayları olabilir. Ben ıhlamur çayını çok seviyorum. Hem rahatlatıyor, rahatlatıcı etkisi var. Hem sizin bağışıklığınızı kuvvetlendiriyor, hem de sık idrara çıkmanızı engelliyor. O yüzden şöyle açık, çok güzel bir ıhlamur çayı yapıp ıhlamur çayını da yine sahurda ve akşam yemeğinden sonra da tüketebilirsiniz. Uykuya geçişinizi de rahatlatacaktır. O yüzden ıhlamur çayı birinci sırada olmalı. Gelelim suya. Suyu da yine sahurda ne kadar çok içerseniz o kadar çok sizi idrara çıkartacaktır. O yüzden suyu 1-2 bardak için. Siz iftarla sahur arasındaki suyunuzu fazla için. En az 1,5-2 litre su içmeye özen gösterin. Hem bağırsak dostu hem de cildinizi güzelleştirecek. Sizin de susuzluğunuzu gün boyu önleyecektir. Kefir içebilirsiniz. Laktozsuz süt içebilirsiniz. Kefir de sizi yine sahurda tok tutacaktır. Bunları da kendim mayalıyorum ben. Kefirimi kendim mayalıyorum. Ramazan boyunca bana sağlıklı
bir içecek oluyor. Şöyle 7-8 adet zeytin olabilir. Yeşil veya siyah zeytin fark etmez. Tuzsuz peynir olabilir. Mutlaka yumurtanız olmalı. Avokado da yine sağlıklı yağlar içerir. Kalp sağlığını korur. O yüzden mutlaka bir tane alıyorum. Onu da dilimliyorum. Bunları her gün bir tanesini yapıyorum. Mesela akşamdan da hazırlayabilirsiniz. Bir yumurtanın içerisine şöyle yarımdan küçük bile yeterli bir kişi için. Adedini kişi sayısına göre fazlalaştırabilirsiniz. Yumurtayla birlikte güzelce avokadoyu eziyorum. İçerisine yine zeytinyağı ilavesi yapıyorum. Zeytinyağı ile birlikte avokado, yumurta ezildiği zaman dilerseniz meze olarak ekmeğinizin üzerine sürebilirsiniz. Tam buğday ekmeklerini şöyle hafiften tost makinesinde kızarttığınız zaman ya da airfryer'da kızarttığınız zaman çok güzel bir meze oluyor. Yine sizi tok tutan mezelerden, ezmelerden bir tanesi avokadolu yumurta. Mutlaka denemelisiniz. Fazla tuzdan da yine uzak duruyoruz. Fazla baharattan uzak duruyoruz. Dilerseniz içerisine ev yapımı mayonez kullanabilirsiniz. Maydanoz, nane ilavesi yapabilirsiniz. Onunla birlikte de çok güzel bir kahvaltılık tarifi. İçine şöyle bir dilim kadar da süzme peynir, yine tuzsuz peynir kullanıyorum. Hepsini ezdikten sonra tam buğday ekmeklerin üzerine sürdüğünüzde dilerseniz okula beslenme olarak bile götürebilir. Oruç tutmayan çocuklarınız ya da işe gittiğiniz zaman oruç tutma özrü olanlar için de sağlıklı, muhteşem bir tarif. Mutlaka bu tarifimi de denemelisiniz. Yine başka bir yumurtalı tarifim bulut omlet. Ben bu omleti çok seviyorum. Malzeme listesi orada var. Yine az malzemeli, beyazını ve sarısını ayırarak yaptığım bir bulut omlet tarifi. Sütle birlikte sarısını güzelce çırpalım. İçerisine bir yemek kaşığı kadar un ilavesi yapalım. Güzel çırpıldığından emin olalım. İçerisine dilerseniz karabiber ilavesi yapabilirsiniz. Şöyle biraz da tuzunu attıktan sonra tamamen çırpalım. Beyazını bir mikser yardımıyla güzelce köpük köpük olana kadar çırpalım. Çırptıktan sonra fazla ezmeden karıştırdığımız sarısına şöyle alttan üste doğru hafifçe karıştırmaya çalışalım. Bir güzel karıştıralım. Tavamızın içerisine bir tatlı kaşığı tereyağımızı alalım. Eriyen tereyağımızın üzerine yavaşça malzemelerimizi dökelim. Şöyle hafiften yayalım. Ağzına bir kapak kapatalım. 3-4 dakika kadar kısık ateşte pişirelim. Omletimizin yarım kısmına olacak şekilde rendelenmiş ya da dilimlenmiş kaşar peyniri ilave edelim. Evet, altı da gayet güzel. 1-2 dakika kapağını kapatalım. Ve omletimizi şöyle hafiften katlayalım. Omletimiz çok güzel kızardı. Ağzına yine bir kapak kapatalım. 1-2 dakika sonra omletimiz hazır. Umarım bu tarifimi de beğenmişsinizdir. Şöyle kıvamını, dokusunu göstermek istiyorum size. Yine Ramazan'da, iftarda, sahurda yiyebileceğiniz, normal günde kahvaltıda yiyebileceğiniz çok güzel, sağlıklı bir tarif. Bu sefer de bayat tost ekmekleriyle ya da bayat pidelerle, bayat ekmeklerle yapabileceğiniz çok güzel bir tost, yumurtalı tost tarifim var. Umarım bunu da beğenir ve denersiniz. Güzelce yumurtamızı çırpalım. Dilediğiniz kadar yumurta kullanabilirsiniz. Ben 2 kişilik 2 yumurta kullanıyorum. Doyurucu ve tok tutması için. Güzelce çırptıktan sonra içerisine tuzunu, dilerseniz karabiber ilavesi yapabilirsiniz. Ekmekleri ortadan ikiye kullanıyorum. Yine ben tam buğday ekmeği kullanıyorum. Dilerseniz tost ekmeği kullanabilirsiniz. Hafif zeytinyağı döktüğümüz 2 yemek kaşığı sıvı ya da zeytinyağımızı tavamıza alalım. Tavamız kızgın bu arada. Yumurtayı güzelce dökelim. Üzerine dilimlemiş olduğumuz ekmekleri de koyduktan sonra şöyle ekmeklere güzelce yedirelim yumurtayı. Arasına dilimlenmiş kaşar peyniri koyabilirsiniz. Bir tabak yardımıyla ikinci katı koyduktan sonra güzelce üstlerine bastırabilirsiniz. Tamamen erimesini istiyorsanız bastırabilirsiniz. Kızaran yumurtayı, omlet şekline gelen yumurtayı da yine güzelce ekmeğimizin üzerine kapatalım.
ikinci dilimi de üzerine koyduktan sonra ekmeğimizi alt üst tavada şöyle 1-2 dakika kadar kızartalım. Dediğim gibi bir porselen tabak yardımıyla da bastırdığınız zaman içerisindeki kaşar peyniri daha güzel olacaktır. Ağzına da bir kapak kapattığınızda ekmekler de yine daha güzel yumuşacık olacaktır. Gördüğünüz gibi alt tarafını çevirdim. Alttan üste doğru çevirdim. Tamamen kızardığından emin olduktan sonra tostumuz hazır. Yumurtalı tost olarak yine doyurucu, lezzetli, sağlıklı bir tarif. Dilediğiniz şekilde yanında yine açık bir çayla, yeşilliklerle, hafif zeytin, peynirlerle tüketebileceğiniz güzel bir kahvaltı tarifi. Dilerseniz sandviç şeklinde bile tüketebilirsiniz. Yerim ben sizi. Afiyet bal olsun. Annem gözüne ne oldu? Kim tırnakladı? Hey, kıyamam. Temizlesek mi onu, beni tırmalar mısın? Pasaklım benim ya. Afiyet şeker olsun, kırt kırtlarınızı yerim ben sizin.